Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar, kanalımızın büyümesi için abone olmayı, beğenmeyi ve aşağıya yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayalım. İlk olarak Türkiye'de dün yurt içerisinde merakla beklenen faiz kararı açıklandı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası sürpriz yaparak 200 baz puan indirim yaptı ve faizleri %18'den %16'ya indirdi. Ayrıca Merkez Bankası tüm faizlerde 200 baz puanlık indirim yaparak gecelik borç verme faizini %17,5'tan gecelik borç alma faizini de %14,5'a, geç likidite pencere faiz oranını da %20,5'a indirdi. Bankadan yapılan açıklamada talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirdiğini ve bu çerçevede arz şoklarının kesilmesiyle birlikte enflasyonla geri çekilme beklediklerini, ayrıca şu anda gelişmiş merkez bankalarının varlık alım programının devam ettirildiği için faiz indirdiklerinde ifade edilirken, Merkez Bankası emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, bazı sektörlerdeki arz sıkıntılarının ve taşımacılık maliyetlerindeki artışın uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açtığı vurgulandı. Başlıca tarımsal emtia ihracatçısı ülkelerde yaşanılan iklim koşullarının küresel gıda fiyatları üzerinde de olumsuz yansımaları görülmektedir diye de eklenmiş oldu. Raporda bireysel kredilerin ılımlı bir seyir izlediği vurgulanırken, para politikasında sıkı duruşun ticari kredilerde daralmaya yol açtığının da altı çizildi. İhracattaki güçlü artış eğilimi ve aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm faaliyetlerini canlandırmasıyla yılın geri kalanında da cari açığın iyileşmesine ve fiyat istikrarı için cari açıktaki iyileşmenin önem arz ettiklerini belirtti. Merkez Bankası faiz kararı sonrasında kurlarda yeni tarihi zirveler görülürken bu yükseliş eğiliminde devam etmesini bekliyorum. Her zaman söylediğim gibi Fed'in tahvil alım programının azaltımına gittiği noktada dünya genelinde doların güç kazanması ve Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinin artması ile gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışlarının hızlanacağını düşünüyorum. Borsa İstanbul Yüz Endeksi dünü %1,58 değer kazanımı ile 1455 puan seviyesinden tamamlarken toplam işlem hacmi ise 27,2 milyar Türk lirası seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran sektör %3,52 ile inşaat sektörü olurken en çok gerileyen sektör ise %1,18 ile sigortacılık sektörü oldu. Borsa tarafından özellikle bankacılık sektörü öncülüğünde çıkışların yaşanmayı devam ettirmesi, Türkiye 10 yıllık tahvil faizlerinin dün %20,40 seviyesine ulaşması ile birlikte bu bize bankacılık endeksinde satışların devam edeceğini gösteren, yatırımcıların bu noktada dikkatli olmasını gerektiğini de vurgulamak isterim. Dün borsa Tüpraş, Ereğli ve Ford Otosanayi hisseleri öncülüğünde yükselişlerin sürdürüldüğü dikkatimden de kaçmadı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından 15 Ekim'e dair açıklanan verilerde yabancıların 69,4 milyon dolarlık alım yaptığı görülürken 155,3 milyon dolarda tahvillerden çıktığını gördüm. Ayrıca şirket borçlanma senetlerinde de 13,7 milyon dolarlıkta
giriş olduğu da dikkatlerimden kaçmadı. Bugün yurt içerisinde veri akışı sakin. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor's Türkiye ilişkin raporu yayınlanacak. Açıklamanın tahmini olarak Türkiye saatiyle gece 11 civarında gelmesi bekleniliyor. S&P'nin Türkiye için kredi notunun durağan görünüm ile B pozitif seviyesinde bulunuyor. Beklentiler kuruluşun kredi görünümünü sabit bırakması yönünde. Kurda yükseliş eğilimini beklediğimi tekrardan vurgulamak isterken kısa vadede gelecek satışların alım fırsatı yaratacağını, Borsa İstanbul 100 endeksi tarafında ise 1432 seviyesinin kırılmasıyla sert yükselişlerin kaydedileceği bugün alım eğilimi sürebilir. Ancak yukarıda çok önemli 1466 desteği var. Aşağıda satışların ön plana çıkması için 1432 seviyesinin de kırılması gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise dün Amerika Birleşik Devletleri'nde haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısı 290 bin kişi olarak gerçekleşirken beklentiler 298 bin seviyesindeydi. Amerika Birleşik Devletleri'nde pandemi sonrası Mart 2020 yılından bu yana haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısının en düşük seviyesine indiğini gördük. Amerika Birleşik Devletleri'nde istihdam tarafında yakından ilgilendiren haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısı pandemi öncesi seviyesi olan 250 bin ortalamasına yaklaştıkça Fed'in tapering yapma ihtimali Kasım ayında kuvvetleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde konut piyasalarında fiyat artışları sürerken mevcut konut satışlarının beklentiler üzerinde 6,29 milyon adet olarak gerçekleşirken mevcut konut satışları Şubat 2021 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını gördük. Dün dolar endeksindeki yükseliş görülürken Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizleri buna eşlik ederek %1,68 seviyesine yükseldiğini gördük. Amerika Birleşik Devletleri borsaları ise günü alıcılı bir seyirde kapatırken gelen bilançoların iyimserliği ve Çinli gayrimenkul şirketi Avangarage'in temerrütten kurtulmasının pozitif yansımalarında etkili olduğunu söyleyebilirim. Amerika Birleşik Devletleri borsaları tarihi zirvelere tekrardan geri dönüş yaparken bu zirvelerin kırılıp kırılmayacağını da yakından takip ediyorum. Devlet destekli Securities Times gazetesinin ilgili kanallara dayandırdığı haberine göre şirket 83,5 milyon dolarlık ödemenin havalesini gerçekleştirdi ve fonlar tahvil sahiplerinin eline cumartesi gününden önce geçecek. Şirketin asıl ödeme tarihini kaçırmasının ardından tahvil kuponu için 30 günlük yasal ödemesiz süre cumartesi günü sona eriyordu. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde büyümenin öncü göstergelerinden olan PMI verilerinde yakından takip ediyorum. Euro bölgesi tarafında ise dün Euro bölgesinde tüketici güveni beklentiler dahilinde -5 puan olarak gerçekleşirken Bloomberg'un haberine göre Avrupa Merkez Bankası pandemi acil alım programının Mart ayı sonuna erdirmeden önce normal varlık alım programı olan güçlendirme yönünde adım atması bekleniliyor. Pandemi acil varlık alım programının 2020 yılının Mart ayında sonlandırılması beklenirken Avrupa Merkez Bankası uzun süredir enflasyondaki eğiliminin geçici olduğunu ve piyasayı para basarak desteklemek gerektiklerini ifade ederken son toplantıda bazı üyelerin enflasyondan endişe duyduğunu ve karşı çıktıklarını görmüştük. Dün dolar paritesinde dolar endeksinin yükselmesiyle satışların yaşandığı görülürken 1,17 seviyesinin kırılmadığı sürece bu eğilimin de korunacağını düşünüyorum. Euro Türk lirası tarafında ise
Merkez Bankası faiz indirimi sonrasında ise tarihi rekorunu kırarak 11 Türk Lirası seviyesinin üstüne adım attı. Kurdaki yükselişlerin devamını beklerken Avrupa borsalarında Amerika Birleşik Devletleri'nin endekslerine benzer bir şekilde gelen bilançoların iyimserliği ve Çinli gayrimenkul şirketi Avangrage'in temerrütten kurtulmasının pozitif yansımalarının etkisinin de yükselişinin kaydettiğini vurgulamak isterim. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı piyasa beklentilerinden ayrışarak 200 baz puan indirim gerçekleştirmesiyle sürpriz faiz indiriminin beraberinde dolar Türk lirasında da yeni tarihi rekor zirvelere de koştuğunu gördük. Açıklanan faiz kararının etkisinin önümüzdeki günlerde devam etmesi beklenirken yaşanılacak gelişmeler çerçevesinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 9,55 ve 9,68 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satışların görülmesi durumunda ise 9,45 ve 9,32 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk Lirası tarafında ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bir kez daha piyasaları şaşırttı ve faiz oranlarını 200 baz puan indirime gitti. Açıklanan karar sonrasında ülke risk priminde ve döviz kurlarında sert yükselişlerin yaşandığı görülürken Avrupa bölgesi tüfe verisi de beklentilere paralel bir şekilde yıllık bazda %3,4, aylık bazda ise %0,5 olarak açıklandı. Euro, Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü seyrini devam ettirmesini beklediğim kurda 11,10 ve 11,18 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 11 Türk lirası ve 10,90 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Brent petrol tarafında ise Amerika Birleşik Devletleri'nde haftalık ham petrol stokları beklentiler dahilinde 1,85 milyon varil olarak açıklanırken 431 bin varilde azalış gösterdi. Enerji fiyatlarındaki dalgalanma tedarik sorunu nedeniyle devamını sürdürürken Brent petrole teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim Brent petrolde 84,40 ve 85,60 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Yaşanılan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 82,60 ve 82 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take